Dostlar merhaba. Göbeklitepe videomuzun ikinci bölümünü çekiyoruz. İlk bölümde Göbeklitepe'yi yapan insanların animizmle olan bağlantısını, animizmin ne olduğunu, bunları Göbeklitepe gibi buluntuları, arkeolojik buluntuları o zaman için niye yaptıklarını, niye bunlara ihtiyaç duyduklarını ve niye orada yaptıklarıyla ilgili bir değerlendirme yapmıştık. Şimdi Göbeklitepe'nin tarihine, yani bize göre milattan önce 12.000 falan deniyor. Veya daha da geç dönem, daha erken dönemlere de gidebileceği söyleniyor. Göbeklitepe'nin tarihine ve günümüze gelen hikayesine biraz da buna bakmak istiyoruz. Bugün de bundan bahsetmek istiyoruz. Merhaba Kıvanç. Merhabalar. Evet, bu girizgahtan sonra ne söylemek istersin? Nasıl başlayalım? Şimdi Göbekli Tepe'nin zamanında yaşayan insanlara bir önceki videoda değindik. Yaklaşık olarak bakış açıları, düşünce yapıları, duyum sayış şekillerine baktık. Şimdi o dönemdeki insanın yaptığı veya kurguladığı sistemlerin neden o şekilde dizayn edildiğini ele almaya başlayacağız bugün, bu seferkinde. Yani aslında Göbekli Tepe'nin yapısının hikayesi, o yapının nasıl oluştuğunun hikayesine bakalım diyorum ben. Şimdi orayı ilk bulduklarında küçük küçük dairesel yapılar olarak buldular biliyorsun ve gittikçe daha fazla yapıyı buldular. Bir kısmını çıkarttılar, bir kısmı hala toprak altında. Kaç taneydi orada gömülü? 13 Nilüfer Dinç'in kitabında 13 ya da 14 tane olduğunu, çünkü yukarıdan bakarak bir röntgenini çektiklerini söylüyorlardı. Aynı Göbeklitepe'nin aynı kurganından, yani 13-14 tane daha olduğunu söylüyorlardı. Hele bir tanesiyle ilgili çok büyük bir iddia vardı o kitapta. Milattan önce 15.000'e dayanıyordu. Evet, dayanıyor olabilir. Yani burada önemli olan tarihten çok sayının neden o kadar gerektiği. Yani niye bir tane değil de bir sürü yapıldı birincisi. İkincisi niye o şekilde yapıldı? Biz şimdi bence bugün onları bir hafiften ele alalım. Çok ayrı Burada bir detaya enteresan girmeden. bir şey var. Burada sözünü balla keseyim. Şöyle bir mevzu var. Bunlar yaşanmış, tamam, yapılmış, edilmiş belli bir zaman sürecinde. Bir de milattan önce 8.000'de üstü örtülmüş. Hepsinin aynı anda ortadan kaybolmuş. Yani şey de yok yani. Hani karbon testlerinden anlıyoruz yani. Oradaki taşların ne kadar güneşe maruz olup olmadıklarından anlayabiliyoruz. Milattan önce 8.000'de bir şekilde gömülmüş bunlar. Ve gömüldüğü de kesin yani. Orada kürekler, el arabaları gibi şeyler de çıktı o kazı esnasında. Yani gömmüşler gitmişler yani. Hani niye yaptınız? Sonrasında niye gömdünüz? Burada büyük bir muamma var, büyük bir sır var. Sadece biz değil, herkes tartışıyor bunu. Biz ama buradaki yapıyı inceleyelim. Bu yapı neden, biraz evvel söylediğim gibi, taştan yuvarlak? Neden T şeklinde? Neden üstünde resimler var, şeyler, kabartmalar var? Hayvan kabartmaları var. Bir tane doğuran insan, kadın kabartması var. Bir sürü bir şey var. Herkes biliyor zaten bunu. Yani bununla ilgili bir sürü video, görsel, her şey mevcut. Evet, buradan bir daha pas atayım ben sana. Yani bilinen kısım, evet, bilinen olarak ve bilinene atfedilen olarak bir sürü ortalıkta bilgi var ama bu konuyu doğru bir şekilde anlayabilmek için orada yaşanan şeyi deneyimlemiş birine ihtiyaç var. Yani orada yaşanan şey hala yaşanabildiğini ve bunun deneyimini e, ne sahip insanlar olduğunu bir kere anlamamız gerekiyor dünyada. Yani bu bilgi zamanın tozlu sayfalarında kaybolmuş gibi görünse de aslında biliniyor. Sadece farklı bir şekilde ele alınmaya çalışılıyor. Şöyle bakalım konuya. İlk önce şundan bahsetmek lazım. Biliyorsun Doğa Ruhları videosunda doğayı ve doğanın katmanlarının oluşumunu anlatmıştık. Bunu bilmek çok önemli bu Göbektepe'yi anlayabilmek için çünkü. Çünkü Göbekli Tepe bir nevi doğa üzerine kurgulanmış bir yapı. Zannedildiği gibi bir tapının merkezi değil orası. Onlar da tapının yapmak için yapılmış şeyler değildir. Ama mabet diye bir yapı vardır. Bu mabet doğanın içinde, daha doğrusu yaşamın içinde kurgulanan bir durumdur. Bir nevi insandaki dalga formlarının birleşmesiyle oluşturulur. Şimdi bu nedir? Mesela sen kendine ait yaşamsal bir dalga formuna sahipsin. Bunu frekansla karıştırmayalım ama frekans konusunda bahsettiğimiz şeylerden Evet, başka. evet. Zihinsel bir şey değil bu. Bu yaşamsal dalga formu. Bu dalga formları dik gider.
Frekans yatay gider. Bu dik gider. Şimdi bu dik giden dalga formu, yaşam dalgası her insanda bir şekilde bir sonuç yaratır. Yani sana bir dalga formu gelir alttan ve sen bunu kendinde değiştirerek dışarıya bir vibrasyon yaratırsın. Kendi çevrende bir aura, yapı oluşturursun. O yapıyı oluşturman için gerekli olan güç yaşamdan gelir. Şimdi bu yaşamın gelen dalgası e, aynı zamanda eğer istenirse yapabilen biri olduğunda kendinden dışarı doğru yansıtılabilir. Mesela ben kendimden sana yansıttığımda sen aynı dalgayı kendi yanındakine yansıtabilirsin. Bu belli bir formda yapıldığında bunun adına mabet denir bizde. Şimdi mabet tapınılan yer değildir. Mabet yaşamla bir olunan yerdir. Yaşamın içine girilebilen yerdir. Mabet aslında kapıdır. Yaşamın kapısı. Kendi anlamını anladığın yer. Evet. Kendini orada bilirsin. Yaşamdaki karşılığını anlarsın ve anlamlandırırsın. Bunu tek başına. Bunu birkaç kişiyle yaptığında toplu olarak insanın anlamına doğru hareket edersin. Ve doğanın içindeki yerini anlamaya başlarsın. Doğadaki karşılığını görmeye başlarsın. Çünkü doğa çok ilginç bir yapıya sahiptir. Zaten bu bilgiyi aldığımızda birçok şey yerine oturacak bak söylediğim şeyden sonra. Doğa insanı bilmez. Doğa sadece ve sadece hayvanları bilir. İnsanı da hayvan şeklinde algılar. Ama kendi bünyesinde tuttuğu tohum bilgi, doğa ruhlarında anlattığımız tohum bilgiyi nezdinde ele alır. Seni bir hayvan olarak görür, kendindeki tohum bilgiden gördüğü şekliyle ve sana bir biçim verir doğanın bakışından. Bana da bir biçim verir. Doğa beni insan formunda görmez, hayvan formunda görür. Hangi kavrama daha yakınsam, kavramsal bütünlüğüne. Bu çok önemli bir bilgi. Zaten her şeyin temelinde bu bilgi var aslında. Şimdi mabedi anladık. Mabet belli sayıda insanın belli bir şekil dahilinde yaşam dalgasını birbirlerine aktardıkları bir yapı. Yaşam dalgasını birbirine aktaran bu insanlar aktardıkları zaman bir şeye neden olurlar. Bir nevi kubbemsi bir yapı yaratırlar. Bu kubbemsi yapının kendisi hem anlam idrak edilmesi için kavramsal bir çözümleme yeridir hem de kapıdır. Kapı olması nezdinde oranın kullandığın enerjisi, bulunduğun yerin enerjisi sana geçiyor, yaşam enerjisi. Onun gücü kadar büyüklükte bir kapıdır. Kapının gücü çok önemlidir. Kapı ne kadar güçlüyse, yani bulunduğun alanın enerjisi ne kadar çok şey içeriyorsa, ne kadar çok tohum bilgi içeriyorsa, o kadar komplikedir. Ne kadar komplike ise o kadar harekete müsaittir. Şimdi bu temel bilgiden sonra yapıya bakacağız. Şimdi mabedin en temel, en bilinen, basit iki tane yapısı vardır. Biri dairedir, diğeri helezondur. Dairede helezonda mabet oluşturur. Daire pasif, helezon aktif mabettir. Yani hareket etmek istiyorsan helezon, sabit kalıp anlam çözümlemek istiyorsan daire kurgularsın. Şimdi bunu içsel olarak nasıl bilirsin? İşte bir önceki videoda ya da doğa ruhları videosunda aslında bunlardan bahsettik. Yani insanın kendi yapısındaki zaten haiz olduğu bilgiyi ortaya çıkarması çok daha kolaydır bütünün içindeyken. Öbür türlü sen onu Eşleştirme yapması yani. evet. Evet. Sen zaten onun bir parçası olduğun zaman doğadan gelen bilginin sendeki karşılığı neyse onu çok daha rahat ortaya çıkarırsın. Bu aslında o zamanki insan için kolay, şu zamanki insan için büyü diye nitelendirilebilecek bir şey. Ya da o çok muazzam denilecek bir şey. İmkansız. Sadece kendi öz varlığındaki benliğini ortaya çıkarıyorsun. Gerçek insan yönünü ortaya çıkarıyorsun. O kadar. Az çok muhteşem bir olay değil normalde bu. Şimdiki insana öyle görünüyor sadece. Zaten doğamız buna el veriyor. Çünkü insan biliyorsun doğa ruhları videosunda bahsettik. Komplike bir tohuma sahip. Tabii. Bu komplike tohum içerdiği bilgi nezdinde bakıldığında
doğanın formsal alanlarının hepsinde var olabilir ve hareket edebilir ve hepsiyle ilinti kurabilir. Şimdi Göbekli Tepe'deki yapılara dikkat edersen, dairesel ve helezonik yapılara, onların her birinin çevresinde taşlar vardır. Her bir taşın üstünde hayvan formları vardır ve bazı farklı işaretler vardır. Oradaki her bir sembol yapılan şeyin ne olduğunu gösterir. Neyle ilintili olduğunu, ne şekilde yapıldığını. Bunu bilen içindir. Mesela bir Göbekli Tepe'deki taşların birinin üstünde yılan vardır. Yukarı doğru çıkan yılanlar vardır. Yukarı doğru çıkan yılanla aşağı doğru inen yılan arasındaki durum aslında bağlantı kurmadır. Yılan yoldur. Bir yerle öbür yer arasındaki ilintidir. Kendi üzerine dönmediği sürece yolu ifade eder ve gidiştir. Yani aktif bir prensiptir harekette, pasif bir prensiptir bilginin akışında bizim açımızdan. Evet. Şimdi bir yapıyı oluşturduklarında T'yi şu an görmeyelim. Orada düz taşlar olduğunu varsay. Her bir taş orada bir insanı sembolize eder. Göbekli Tepe'nin her bir dairesindeki taş bir insanmış. Onun olduğu yerde bir insan var. Hangi insan var? O taşın üstünde resmedilen hayvan figürlerinin tohumunu kendinde içeren insan var. Yani orası bir şifre içeriyor. O ortamdaki o hayvan figürlerini içeren kavramlara ait insanı tam olarak o taşların olduğu şekilde dizersen ve bunu yapmayı bilen biri varsa oradaki yapı nereye bağlanıyorsa orasının kapısı açılır. Bu da çok ciddi bir durum. Tahmin Yer edeceğin altındaki üzere. bilginin yer üstüne çıkması. Hatta Aynen öyle. gökyüzüne çıkması. Ya da Evet. oradaki insanlar şöyle de olabilir. Yani senin bakış açından baktığımız zaman hani bir gün konuşalım inşallah. Hani sütunu da konuşalım. Sütun ne demektir, ne değildir? Hani e, sütunların olduğu yerde, İstanbul'da özellikle 43 tane sütun varmış zamanında. Şimdi kaç var bilmiyorum ama sütunların olduğu yerde gökyüzündeki bilginin, aydınlık bilginin yer altındaki karanlığa nüfuz etmesi. Ve bu nüfuz ettiği noktadır orası. Artık o bilginin aktığı yerdir aşağıda. Aşağıdaki bilginin de yeryüzüne çıktığı noktadır sütunun olduğu yer. Şimdi orada bir iletişim sağlanır. Bunun bir ezoterik bir anlamı var, bir de alegorik anlamı var. İşte bu sütunun orada olması boşuna değildir. Hakeza senin bahsettiğin yani yuvarlak ve holozonik hayat enerjisinin orada olması ve bunun sütunlarla desteklenmesi ki bunun T olma şeyi daha farklı. Bunu da anlatacağız birazdan. Sütunlarla desteklenmesi. Demek ki orada yani çok büyük bir sırrın olduğunu gösteriyor. Bir de şöyle dedim, onların hepsi bir insandır dedim. Sütun alegorusunda şöyle bir şey var. Mesela Boğaz ve Jacquin sütunlarını düşün. 2 tane sütun vardır. Ne demek bu? 2 sütunun arasından geçtiğinde içerideki bilgi sağlamdır demek. Bu 3. sütundur, içerideki bilgi. İçerideki 3. sütun nedir? Sen kendinsin işte, insandır içerideki 3. sütun. Anlatabildim mi? Yani oradaki bilgi, asıl ana bilgi sende işte. Bu bence bunun daha başka bir söylenme tarzı. Göbeklitepe'deki sütunların orada olması ve o şekilde helezonik olarak değerlendirmesi. Yani insanın ana bilgisini dışa vuruş şekli diyelim buna. Ben böyle anladım senin anlattığından. Evet. Bunun Tam olarak o. bunun gidişatı. Peki sütun niye düz değil? Heh. Gelelim buraya şimdi. Sütun niye düz değil? Şimdi sütun düz olmamasının nedeni onun insanda hangi mekanizma ile yapıldığını göstermesi. Şimdi T diye bir yapı insanda bilinmiyor biliyorsun. Yani normalde T ne ki diyor ya herkes T. T insanın yapısında yaşamla zihnin bağlantı kurduğu bir yapıdır. Bu yapıyı deneyimde gözlemlemediğin sürece teorikte anlamlı değildir senin için. Deneyimde karşılığı olan bir şeydir. T insandaki algıyı biçimlendiren omuriliğin önündeki bir ön omuriliğin yapısıdır. Gerçek omuriliğimiz omuriliğimizin önünde durur ve bu omurilik T şeklindedir. I şeklinde, sütun şeklinde değildir. Normal omurilik sütun gibi iner, öbürü T şeklinde gider. Bu T şeklindeki omuriliği kullandığında algısal hareketin içine girebilirsin. Yani ben diyor T'yi kullanarak doğanın
şurasına gittim diyor, orada sütunun üstünde yazıyor aslında. Bu bilen için. Önemli olan niye 2 tane? Şimdi ortada 2 tane T var. Çevresinde de T'ler var. Çevresindeki T'lerin her biri bir insan. Ne yapıyorlar? Mabet kuruyorlar. Ne yapıyorlar? Yaşam dalgasını aktarıyorlar. Yani kubbeyi oluşturuyorlar. Yani orada çok yoğun bir yaşam enerjisi alanı yaratıyorlar. Yani alan kuruyorlar. Bu alanın ortasında da 2 kişi var. Şimdi bu 2 kişi gerçek kişi olmasıyla hierofanik bir taş olması arasında da fark var. Çünkü hierofanler doğanın ruhlarının, doğanın farkındalığının ve bilincinin maddede gerçek hale dönüşmesine denir. Maddede oluşmasına denir. Şimdi eğer o 2 taş insansa, o 2 taşın arasında o 2 insanın karşılığı olan kapı açılır işte. O kapı da ortadaki yere geçecek insanı kapının gücü kadar aşağı aktarır. Direkt olarak kendini aşağıya doğru inen bir yolda bulursun. Kaybedersin. Böyle roller coaster'dan iniyor gibi gidersin. Gidişler öyledir. Roller coaster gibidir zaten. Yani böyle düz gitmez. Böyle savrula savrula baş aşağı dönüp düzelerek böyle gidersin. Çok ilginçtir o gidiş. Şimdi bu gidişi içine girdiğinde kişi bir boyuttan öbür boyuta atlar. Göbekli Tepe boyut kapısı. Ve insan içindeki bilginin getirdiği kompleks yapının içeriğiyle oluşturuluyor. İnsan tarafından yapılabiliyor. Ama bunun için doğanın gücünü kullanman gerekiyor. Doğanın katmanları arasında gitmeni sağlıyor. Doğanın her bir katı doğanın farklı bir bilinç alanına bağlanır. Göbekli Tepe'nin altı katman katman bilinç alanlarıyla dolu. Her gittiğin yerde başka bir gerçekliğe değersin. Her gerçeklik kendine ait bir bilgi sistemi ağıyla dolu bir çemberdir. Dairesel yapıdır. Bu yapının içine girmeni sağlar. Dikkat edersen küçükleri var, büyükleri var. Daha az insanla yapılanı var, daha çok insanla yapılanı var. En büyüğü zaten kapatmanın nedeni. Göbektepe'yi terk etmenin nedeni. İnilmemesi gereken yere inip görülmemesi gereken şey görüldüğü için kapatılmıştır Göbekli Tepe. Bu ayrı bir sırdır. Şunu diyebilir miyiz? Bilginin gelişi diktir. Yani Evet, yani bunu ben senin söylediklerin bunu anlıyorum. evet, Daha evvel de konuşmuştuk bu konuyu. Hani bilginin gelişi, bilginin ifade edilme şekli diktir. E, fakat bunun insanlar içinde anlaşılması da üzerindeki T'dir işte. Zihin alanda bunun evet, insanlar arasında yataydır. yayılması. İşte Evet, T bunun için önemlidir. Ve T ilginç bir şekilde e, etimolojik olarak araştırdığın zaman farklı bir bilgiye ulaşıyorsun T harfiyle alakalı. Şimdi Türkler Tanrı'ya Tengri diyor. Sümer'de Dingir diye geçiyor. Sümer'den yola çıktığın zaman bu Dingir ya da Tingir dediğimiz mevzu bir döngü anlatıyor. Aynı zamanda döngü demektir. Tıngır yani şöyle düşünün. Hala biz yere bir tabak düşse tıngır tıngır düştü deriz yere böyle yuvarlandı deriz. Anlatabildim mi? Burada bir döngü anlatılıyor. Bu T harfi ve bunun arkasındaki bu tengir, tıngır, tengri, Tanrı'nın da ifade edilme şekli aslında bu döngülerle anlaşılıyor. Çünkü insan yaratıldıktan sonra, ortaya çıktıktan sonra gökyüzüne kafasını kaldırdığında önce döngüleri keşfetmiş. Mevsimlerin döngüsünü gece gündüzü anlamış önce. Bir döngü var demiş. Her gün sabah oluyor, akşam oluyor. Sabah mevsimleri anlamış, rüzgarları anlamış ve hepsinin bir döngü halinde olduğunu anlamış. Evren zaten bütün evren, bütün kainat bir döngü halinde. Astroloji, astronomi bakın gökyüzüne hep döngü, hep döngü, hep döngü. Bu döngü anlamında Tengri kelimesi buradan türemiş ve bunun T şeklinde ortaya çıkma sebebi de bu. Zaten mesela tasavvufa girip de baktığınız zaman Muhittin Arabi Hazretleri'nin Tanrı'nın kendinde taşması vardır. Hani fizikte vortex diye anlatılır bu. Hani e, yüzerken kullandıkları simit gibi bir şey düşünün. Böyle enerjinin devamlı böyle taşması, kendi içinde döngüye girmesi. Her yerde bir döngü vardır. Döngünün olduğu yerde, bu enerjinin taşındığı her yerde e, Tanrı'nın nüveleri vardır. Yani bunun nasıl diyeyim, işte Arabi'nin dediği gibi kendi kendinden taşması, başka bir anlam ifade etmesi. Yani
Allah-u Teala'nın, yani Tanrı'nın anlaşılmasının sezgi boyutunda olma sebebi de budur zaten. Çünkü akıl onu kabul edecek bir şeyde değil. Nasıl diyeyim? Formda değil. Bu sezgi boyutunda anlaşılan bir şey ve bu döngüyle tamamen anlatılır. Buradaki işte T harfi çok uzun baktığın zaman, biraz daha bu işle ilgili tefekkür ettiğin zaman ta buralara kadar bu döngüleri ve bu döngülerin merkezindeki o kompleks insan yapısını anlatıyor bence. Ve bu hani kutsal kitaplarda da diyor ya, kendi suretimde yarattım. Yani hep bir yerlere bir öykünme var. Yani sonradan karşımıza başka şekillerde bu çıkıyor. Yani bu dinin içinde var, ne bileyim fiziğin içinde var, başka şeylerin içinde var. Ama eski insanlarda bu bilginin olup da bu şekilde açığa çıkıp da bu şekilde mabet alegorisiyle ortaya çıkması çok muazzam bir şey. Çok muazzam bir Çok şey. muazzam. İşte bu muazzamlığı Çünkü döngüyü anlamış olmaları biz buradan gerek. bakınca anlamlandıramıyoruz bu muazzamlığı. Kısaca ben İşte o böyle bir yüzden daha bakıyorum. önceki videolarda evet onu anlattık. Çok doğru söyledin. İşte o döngü dediğin şey aslında oradaki katmanlı yapının da yapısını ifade etmiş oluyorsun. Çünkü her bir döngü bir katman oluşturur. Katmanın oluşma nedeni döngüdür zaten. Döngüler katmanları birbirinden ayırır. Bir döngüyle öbür döngü arasındaki fark iki katman arasındaki farktır. Katman bu yüzden vardır. İşte T'nin anlamı o döngünün büyüklüğündedir. Hangi döngüye bağlanacağını T belirler. O T'nin üzerindeki şekil hangi döngüye inebileceğini gösteriyor. Nerede bu işlemi yaptığını gösteriyor. Yani senin söylediğin tam olarak buna cuk oturuyor işte. Çünkü doğanın katmanlarının oluşumunun nedenini söylemiş oldun sen. Göbekli Tepe'deki şifrelerde hangi katmanda hareket ettiklerini gösteriyor. En tehlikeli olana geldiklerinde zaten kösmüşler. Zaten Karahantepe'yi anlatırken başka şeyler göreceğiz. Burada şöyle bir şey de doğuyor. Mesela pi sayısı için şey derler mesela. Ben bunları anladıktan sonra buraya doğru yöneldim. Pi sayısı için. İçinde evrenle alakalı her şey. Senin adın bile yazıyor. Kodlanmış vaziyette yani. Sonsuz bir sayıdır. Pi'nin amblemini düşünsenize, o da bir T harfi. Yani Tabii. bu tip enerji ve döngüsel olayları anlatan bütün, yani Tanrı kelimesinin başındaki T harfinde düşünün. Yani bizdeki şeydeki karşılığını düşünün. Hani bizim kullandığımız alfabedeki, yani Latin alfabesindeki karşılığını düşünün. Böyledir. Şeydeki Arap alfabesinde de yuvarlaktır mesela T harfi. Orada da bir döngü var. T harfi var. O da ters T gibi düşünün, öyledir yani. Hem yuvarlak vardır hem ters T şeklindedir. Anlatabildim mi? Yani ben bu T şeklinin sembolik olarak daha çok dikkat edilmesi, daha çok böyle bakılması. İşte tavu haçı, ondan sonra ne bileyim işte Hazreti İsa'nın gerildiği çarmıh mesela, o da bir T'dir. En son işte Hazreti İsa'nın göğe çekildiğini ifade etsin diye T'nin üstüne bir parça daha ekip haç şekline getirmişler. Aslında şeydir yani, oradaki insanlık, onun dört mıhlı Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi, o anlatılan hikaye, o da alegoriktir. Yani baktığın zaman ve bunu şey de söyler, Gülhaç'ta vesairede bu bilgilere de ulaşırsın zaten. Ve şeydir, tamamen T üzerinedir. Ve T bu kadar önemli. Bize aslında çok fazla şey anlatıyor ama işte biz buradan oraya bakmayı bilmiyoruz. Acaba orada olsaydık bu anlattıklarımızın üstüne neler çıkarabilirdik? Bu da ayrı bir soru. Bu da ayrı bir kargaşa yani. Hani ben bu şekilde bakıyorum. Böyle yani, hani başka. Bu T ile ilgili göz önüne almamız gereken şu var. Aslında sembolün detayına çok girmeye niyetli değildim ama bir sembolik olarak detayında şu da var. Unutmamamız gereken. Size biraz evvel dediğin gibi yaşam dik geliyor bilgisi. Yaşamın bilgisi dik geliyor ya. Bunun yayılımı yatay. İşte bu yaşamın bilgisini yatayda gerçekleştirdiğin zaman anladığın anlamdaki maddesel duyumsamayı oluşturuyorsun. Yani T aslında buranın oluşum mekanizmasında kullanılan ana düsturu da ifade ediyor bize. Buradaki maddesel algının temelinde algıyı şekillendiren gelen bilginin içeriği var. O içerik kadar çevremizi şekillendiriyoruz. Ve çevremizdeki bütün hissiyatlarımız, algılamalarımız o içerik bağlamında ortaya dışarıya yansıtabildiklerimizden ibaret. Dolayısıyla burada başka bir bilgi var aslında ama o Hermes'ten sonra belki daha sonraki bir şeyde onun içine gireceğiz. Ama T
insandaki en önemli parçalardan biridir omurilikten sonra. Yani omurilik önemlidir, doğru. Ama T ve piramit insanın en önemli iki diğer parçasıdır. Onları anladığın zaman birçok şeyi çözmeye başlıyorsun. Ya da onları deneyimlediğin zaman diyeyim birçok şeyi algılamaya başlıyorsun. Bir kere algı seviyen değişiyor. En önemlisi duyumsadığın şeyler değişiyor. Çünkü Göbekli Tepe'deki hayvan formları aslında bir duyumsama alanıdır. Şöyle söyleyelim, hayvanı doğru algılamak lazım burada. Her bir hayvan doğanın form alan bir duygusal bilgi sistemidir. Bir şeyin karşılığıdır hayvan. Yani nedir? A hayvanı sevgiyi, birlikteliği ve vahşeti ifade edebilir. Diğeri nefreti, umursamazlığı ifade edebilir. Diğeri başka 2-3 tane kavramın birleşimini ifade edebilir. Ama hayvanların hepsi doğanın duyumsanabilen yönünün maddeleşmiş halleridir. Sen bir hayvan türünü yok ettiğinde o türün içerdiği kavramı yok etmiş oluyorsun. Dünyaya verilen zarar, yapıya verilen zarar. Orada kaybolan kavram insanda da kayboluyor. Çünkü insan doğanın toplamındaki kavramlardan kendini ifade edebilir. Birini kaybettiğinde kendinden bir şey eksiltmiş oluyorsun. İnsan kendine içte zarar veriyor doğayı yok ederken. Var Ama olanla bunun ifade nedeni edersin kendini. Olmayanla ifade edemezsin ki. Var aynen olanla öyle. ifade İşte edersin. her yok ettiğin hayvanda bir kavramın parçasını yok ediyorsun. Mikro parçalarını yok ediyorsun. Yeterince çok tür yok etmeyi başardıklarında insan zaten robotik bir şeye dönüşecek. Çünkü duygusal duyumsamalarını kaybedecek. Empatisini kaybedecek. Vicdan dediğin şeyin işlemesi için gerekli ana yapıyı kaybedecek. İnsanın çevresine verdiği zarar aslında içsel olarak ruhuna verdiği zarar. Ama bunu anlatamıyoruz yani bir şekilde. Orada hayvan türleri yok eder. O doğaya zarar veriyorsun. Hayır, kendine zarar veriyorsun. Kendi varlığına zarar veriyorsun. Şöyle bakalım o zaman. Hazreti Nuh boşuna kurtarmamış o kadar hayvanı demek. O alegorinin ne anlattığını konuştuk aslında şu anda. Çünkü Yani her bir spoiler verin bununla hayvan alakalı da hani yani bunların hepsi belki tamam düzden yaşanmış olabilir. Eyvallah buna da inanıyoruz ama bunların hepsinin anlattığı farklı sembolik anlamlar var. Mesela hayvan aynen boyutuna öyle. girip de buraya geldiğimiz zaman demek ki Hazreti Nuh'un neyi kurtardı, insanlığı nasıl kurtardı burada ortaya çıkıyor. Yani aslında Aynen öyle. bu bir şeyden kurtarmak olmayabilir. Yağmurdan, sudan kurtarmak olmayabilir. Başka bir şeyden kurtarmak da olabilir. Yani buna böyle bakmak lazım. Böyle de bir bakış açısı var. Buna değinmek istedim. Burada Evet. yalnız bu konuştuklarımızın sonucunda şöyle bir yere varıyoruz. Zamanımız da azaldı herhalde. Şöyle bir yere varıyoruz. Bu hayvan figürleri hepsi bir şey ifade ediyor. Her şey bir anlam ifade ediyor. İşte şeylerin üzerindeki resimler vesaireler bir anlam ifade ediyor. Şimdi burada sonraki videolarımızdan birine de atıfta bulunalım. Yani yapacağımız, çekeceğiz, henüz konuşmadık ama konuşacağımız videolarda birine de atıfta bulunalım. Göbekli Tepe'nin şamanizmle ne alakası var? Burada karşımıza bir de böyle bir İşte şey çıkıyor işte. Sanki şamanizm Göbekli Tepe'de anlattığımız bu güçten besleniyor. Yani bir şamanın çıkıp kendini o hayvanın postuna e, sarıp o şekilde bağırması, çağırması, at gibi kişnemesi, kartal gibi bağırması, bunların hepsinin bence bir birlikteliği. Ve enteresan olan şudur ki evet. şamanizm araştırıldığı zaman dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynı dönemde ortaya çıkıyor. Pat 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 böyle mantar gibi çıkıveriyorlar dünyanın her yerinde. Ve daha garibi de Animizm şu, gibi. Güney Amerika'daki şaman ne diyorsa Orta Asya'daki şaman da onu söylüyor. Yani bilgi aynı yerden kökleniyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ve bu Evet. anlattıklarımızdan, hayvanlardan, hayvanların ruhundan yola çıktığımız zaman da önümüze şamanizm diye bir gerçek koyuyor. Demek ki bizim seyahatimiz buradan Göbekli Tepe'nin öncesi doğa ruhu dedik. Oradan şey dedik, Göbekli Tepe dedik. O insanların animizmle kendilerine ve dünyaya bakış açıları, evrene bakış açıları dedik. Oradan da şeye geldik, Göbekli Tepe ve Göbekli Tepe'den sonra gideceğimiz yol aşağı yukarı belli oldu. Buradan benim bakış açım bu. Fakat arada bir de Karahan Tepe var tabii. Tabii. Karahan Tepe'de de bir şeyler yanlış mı yapılmış, ne olmuş? Orada siyah gözlü bir heykel var. Sonra yine aynı dönemlerde bulunmuş Urfa Adamı diye bir
heykel var Urfa Müzesi'nde. Girişteymiş. Ben gidip görmedim. Sen herhalde gittin gördün onları. Evet, evet. Başka Orada anlatılar da var. çalışmalar Bu yaptım ben Taştepelerin Göbeklitepe'de. orada başka anlatılar da var. Bunlardan biri Karahantepe. Bunlarla ilgili de, Karahantepe'yi bunlarla da evet ilgili konuşalım. şamanizmden sonra konuşabiliriz mesela. Yani burada bir tabii şamanizm örgüsü var. Artık bu hani yolumuz belli oldu. Buradan bir şamanizme, oradan Karahantepe'ye gibi bir Evet. yolumuz belli oldu. Böyle bir harita çizelim diye düşündüm ben. Bu şekilde sen buna bir katkıda bulunmak Evet. ister misin? Yani şeyi Yani birazcık bize açsan şamanizm konuşmadan. Nasıl şamanizme evrildi Göbeklitepe'deki hikaye? Onu da birazcık konuşalım. Hemen bir iki dakika ondan sonra yavaş yavaş toplayalım. yani aslında ilk şamanların ortaya çıkışı Göbeklitepe. Yani ilk şamanik bilginin ortaya çıkışı Göbeklitepe. Şimdi her kıtanın Göbeklitepe gibi bir yeri var. Orası bütün bilginin akış merkezi. Bizim coğrafyamızınki Göbeklitepe. Orası. Orası bizim Anadolu coğrafyamıza ait olan çıkış. Ama başka çıkışlar da var. Şamanlar ilk olarak bu çıkışların çevresinde var oldular. Çünkü kullanılan mekanizma şamanizmde zaten Göbekli Tepe'de öncülü oluşturulmuş, temel yapısı bulunmuş olan mekanizma. Sadece sistematikleştirilememiş. Şamanizm dediğimiz şey de şamanizm bunu sistematikleştirmeyi başarmış bazı açılarında. Yani dünyanın her yerinde aynı merkezinden çaşan gücü animizmde anlattığımız mantıkla kullanabilen bu insanlar benzer katmanlarda hareket etmeyi bu sayede öğrenmişler. Zaten bir şamanın öbür şamanla farklı bir şey söyleme şansı yok ki normalde. Ufak tefek ayrıntılarda söyleyebilir. Bilgi tek çünkü. Evet, aynı bilgiye bakıyorsun. Deneyimde tabii ki deneyimlerken belli bazı kurallar var. O kurallar bozulduğu için şamanizm bozulmuştur ve şamanizm 2000 yıldır yoktur. Tamam, bunu da diğer İşte bunu videomuzda şamanizmle anlatalım. Oraya fazla konuşacağız. girmeyelim. Kendi videomuza saklayalım. Okey, o zaman bugünlük şimdi kapatalım. Göbekli Tepe'de eksik kalan kısımları şamanizm ve Karahantepe'de devam edeceğiz. Yani Göbekli Tepe bitmedi konuşması aslında. Şimdilik iki video Giriş olarak yaptık. Devamı var orada bunun. devam edelim. Yani ama diğerlerinin içinde anlatalım onu. Çünkü onlarla bağlı. Tabii bunu takip edebilmemiz için biz devamlı haftada bir video diye bir hedef koyduk kendimize. Sizin abone olup hatırlat butonuna basmanız gerekiyor dostlar. Onu da unutmayın. Diyelim ve bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Yani güzel bir anlatım oldu bence Göbektepe ile alakalı. Hani insanın animistik düzenden nasıl evrildiğini ve gücü, doğanın yaratılış gücünü nasıl anladığını ve nasıl kategorize ettiğini anlatmaya çalıştık aşağı yukarı. Bunu nasıl ortaya çıkardığını ve bunu nasıl ifade etmeye çalıştığını ve bu nasıl bir sembolizm olduğunu, bunun arkasında bunu anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola yine her zamanki gibi. Ağzına sağlık Kıvanç. Teşekkür ederiz. Sağ ol, senin de ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere.